Sırf Samsung diye fiyatı da uygun olduğu için bu telefonu aldınız. Eve geldiniz, kutuyu açtınız. Her şey güzel. Telefonu kurup yedeklemeyi hallettikten sonra telefonu elinize alıp bir uygulama açtınız. Ama telefon bize hemen tepki vermiyor. Acelesi yok. Yavaş yavaş yapacağım diyor. Biraz daha bekledikten sonra nihayet uygulamaya girebiliyoruz. Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda daha öncesinde hiç yapılmamış bir içerikle birlikteyiz. Aslında genel tüm telefonları kapsayacak şekilde daha özet diyebileceğim, bence asla alınmayacak telefonlardan bahsetmiştim ve çok detaylı bir şekilde değinmemiştik. Bu video bir ilk olacak. Hiç uzatmadan net bir şekilde bence kesinlikle almamanız gereken Samsung telefonlardan bahsedeceğim. Şimdi bu video ile beraber kanalımızı yeni keşfedenler olabilir. O yüzden baştan belirteyim. Diğer videolarımıza da bakarsanız bu kanalda hiçbir markaya bir düşmanlığımız veya bir sponsorluğumuz yok. Yani burada Samsung telefonları gömmeye ve alttan size Xiaomi veya Apple reklamı yapmaya çalışmıyorum. Sadece amacım gerçekten bu zamanlarda para kazanmak epey zorlaşmışken fiyatını hiçbir şekilde hak etmese bile en çok satanlarda olan popüler telefonlar var veya sırf Samsung telefon alacağım deyip bütçede çok yüksek olmayınca bizi yarı yolda bırakabilecek telefonlar tercih edilebiliyor. Bu hataya düşmemek için neler yapmak gerek? Hangi fiyat aralığında hangi Samsung telefon alınmaz? Hepsine yakından bakacağız. Fakat öncelikle bu video çok önemli. Bu yüzden bu videoyu beğenmeniz ve abone olup bildirimleri açmanız bizi daha fazla kişiye ulaştıracak. Yani destekleriniz hem benim için hem de bence teknolojiyle çok arası olmayan veya teknolojiden anlamayanlar açısından önemli. Bu sayede yanlış yönlendirmelere de engel olabiliriz. Açıklamalarda bu telefonlar yerine önermiş olduğum farklı Samsung telefonlar veya farklı modellerinde linkleri bulunacak. O telefonlara da linklerden bakabilirsiniz. Şimdi ilk telefonumuza başlayalım. Burada 4000 TL'nin de biraz daha altında bulunabilen Galaxy A03'ten bahsedeceğim. Telefona baktığınızda bir alt segment cihaz olduğunu bize çok rahatlıkla belli edebiliyor. 6.5 inç PLS ekranı HD Plus çözünürlükle bu fiyat bandında bile bence kesinlikle kabul edilemeyecek düzeyde. Aynı şekilde işlemci tarafına baktığımızda da daha öncesinde hiç duymadığım ve büyük ihtimalle sizin de hiç duymadığınız Unisoc markasının T606 işlemcisini görüyoruz. Unisoc T606 teknik detaylar açısından da genel kullanım deneyim açısından da bu fiyat bandının tartışmasız şekilde en kötü işlemcilerinden. Kamera yönünde de 48 megapiksellik ana kamera sizi şaşırtmasın. Bu kamerada yardımcı kameralarda resmen bulunsun diye koyulmuş. Fotoğraf kalitesi de video kalitesi de sizi hiçbir şekilde memnun etmeyecektir. Genel anlamıyla baktığım zaman bu fiyatını hak eden tek noktası bataryası diyebilirim. 5000 mAh'lik bir bataryası bulunuyor. Listenin ikinci sırasındaki A04'te A03'ten çok ekstra bir özellik sunmuyor. Yine aynı ekran, aynı batarya ve çok yakın bir kamera performansını görebiliyoruz. Burada işlemci bir kademe daha üst seviyede. A03'ten işlemci olarak bir kademe daha üstün dedik ancak Helio P35'te hiçbir şekilde önerebileceğim bir işlemci değil. Hem performans yönünde hem de ısınma anlamında ciddi anlamda başarısız bir işlemci. Oyun oynayacaksanız da A04'ten uzak durun derim. Galaxy A04'ün bir üst versiyonuna geldiğimizde A04s'te alınmayacak telefonlar arasında A04 ve A03 faciasına göre A04s daha idare edebilecek alınası bir telefon gibi gözükebilir. Fakat burada Exynos 850 işlemcisi ve kameralar bu telefonu kendi fiyat aralığında çok ciddi anlamda geriye düşürüyor. 3000'den 5000'e kadar geldik ve şu anda da 5000 TL bantlarında olan Galaxy A13'te de Exynos 850 işlemcisini görebiliyoruz. Bu telefonu listedeki diğer telefonlardan ayıran tek noktası Full HD Plus çözünürlüğü, ancak panel kalitesi kesinlikle bu fiyata yakışmayacak düzeyde. Galaxy A03 yerine Redmi 9, A04, A04s yerine Redmi Note 8, Redmi 10 2022 gibi modellere bakabilirsiniz. Özellikle de Galaxy A13 yerine Realme C25s kesinlikle çok daha mantıklı bir tercih diyebilirim. Hem batarya olarak olsun, kamera tarafında olsun ve performans anlamında da A13 ile çok ciddi bir uçurum var diyebilirim. Realme C25s'in bu fiyatlardaki en iyi cihaz olduğunu düşünüyorum. Galaxy A32 de şu anda 7000-8000 TL bandında hem kamera hem de işlemci olarak kesinlikle sınıfta kalıyor. Burada Helio G80 gibi alt segment bir işlemciye yer verilmiş. Şu anda bu işlemciyi 3000-4000 TL bandındaki telefonlarda bulabiliyoruz. Aynı şekilde kamera tarafında da
kesinlikle fiyat bandında geride. Galaxy A72'de artık miladını doldurmuş bir telefon ama son zamanlarda yine stoklara girmeye başlamış. Bu yüzden de listede yer verdim. Genel sunduklarıyla kötü bir telefon değil ama bu fiyatını hiçbir şekilde hak etmiyor. Çünkü Samsung tarafında da bu fiyat bandında tam olarak fiyat performans telefonları bulabiliyoruz. Şu anda 10.200 TL civarında, yani 500 euro bandında Galaxy A52s gibi performans ve kamera anlamında çok iddialı bir telefon bulunuyor. Benim her yönüyle daha başarılı bulduğum S20 FE de bu fiyat bandında tercih edilecek en mantıklı telefonlar arasında. Bunların haricinde sıfır olarak çok satılmasa da ikinci elde halen alınabilen Exynos 990'lı yani Galaxy S20 serisinin tamamını da hiçbir şekilde önermiyorum. Fakat az önce S20 FE'den bahsettik. Çünkü S20 FE'de Exynos'lu versiyon artık neredeyse yok denebilecek seviyede. Exynos'lu versiyon bayağıdır satılmıyor. Snapdragon 865 ile S20 FE'yi alabiliyoruz. Bu yüzden S20 FE ayrı bir konumda. Exynos 990 belki de üst segmentte şu ana kadar en başarısız işlemcilerden biri. Hem fazlasıyla ısınıyor hem de performans hiçbir şekilde stabil kalamıyor. Sadece oyun odaklı değil, günlük kullanım için de yeterli değil. Dostlar, şimdi genel bir özet geçecek olursak, bir Samsung telefonu alacaksanız ikinci el haricinde bütçeniz en kötü ihtimalle 5800 TL yani 300 dolar bandında olmalı. Bu fiyatlarda da Galaxy M23'ü önerebilirim. Kendisi bu fiyat aralığında tam bir fiyat performans cihazı olmasa da 5000 TL bandındaki Samsung telefonlardan kat kat daha iyi bir performans veriyor ve aslında baktığım zaman sadece Samsung olarak değil, Helio P35, G70 gibi MediaTek işlemcili telefonlardan uzak durun. MediaTek işlemcilerde minimum en alt seviye olarak Helio G80'e bakabilirsiniz. En alt seviyede bulunan Unisoc T606 kullanılan herhangi bir telefondan da kaçın derim. Listedeki bu işlemcilere sahip olan bir telefon alırsanız ömrünün 1-2 yıl bile sürmeyeceğini düşünüyorum. Aldıktan kısa bir süre sonra size her anlamda çok ciddi problemler yaşatabilir. Bu yüzden bu telefonlara boşa para harcamanıza hiç gerek yok. Ben olsam hangi Samsung telefonları alırdım? Tek tek bütçelere göre çok detaylı bir videoda yapmıştım. Onu da kartlar kısmına koyacağım. Mutlaka izlemenizi öneririm. Ayrıca kanalda fiyat performans olarak önermiş olduğum çok fazla telefon var. Çoğunun detaylı incelemeleri bulunuyor. Kanalda o videoları da bulabilirsiniz. Açıkçası bu videoyla gayet faydalı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Ama destekleriniz de bu noktada yaptığım bu video kadar önemli. Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizce bu seriye devam edelim mi? Yani serinin devamında Xiaomi telefonlarda önermediğim alınmayacak telefonlara ve Apple tarafında da hangi iPhone'lar alınmamalı, bununla ilgili de bir video yapalım mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Biliyorsunuz ki sizin görüşlerinize göre yeni videolarda şekilleniyor. Bu videodan bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.